Bugünümüzün konusu Black Card'e yani mavi kart. Mavi kart nedir? Arkadaşlar mavi kart dediğimiz şey, mavi kart eşittir. Mavi kartın faydaları ne? Mavi kartı diğer oturum izinlerinden ayıran şey randevu talebi oluşturuyorsun, daha doğrusu bir 5 soruluk falan bir step vardı. Geldiğiniz andan itibaren 6 aylık olan süreçte. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün yakın arkadaşlarımdan Nisa konuğum. Bugünümüzün konusu Black Card'e yani mavi kart. Mavi kart nedir? Mavi kartın faydaları, Köln'de bu sürecin nasıl işlediği, randevu alma gibi süreçleri deneyimleyen Nisa arkadaşımdan bugün detayları alacağım. İlk konuğum Nisa arkadaşım. Yine benimle burada, Berlin'de. Bugünkü konumuz mavi kart olacak. Mavi kart ne işe yarar, nedir? Biraz bunları Nisa'dan dinleyeceğiz. Nisa buraya mavi kartla geldi. Nisa'cığım ilk sorum gelsin o zaman. Mavi kart nedir? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Şimdi arkadaşlar mavi kart dediğimiz şey... Öncelikle şunu demek istiyorum. Çünkü biz bunu hiçbir yerde okumadık. Melis de, ikinci konu. Melis de, ben de, evet. Melike de bu sürece çok hakim. Bu bilgi yani aslında çok basic bir bilgi. Ben şimdi söyleyince diyeceksiniz ki büyük ihtimalle herkese yani tabii öyle. Ama aslında bu buraya gelince işte her şeyi kafaya taktığınız için tüm bu bürokratik süreçlerde, tüzüksel süreçlerde kafaya değil. da takma değil. Halletmek zorundasın. Halletmek yani. zorundasın. Her şeyin bir süresi var, her şeyin bir zamanı var, her yer çok dolu ve her şeyi kafana takıyorsun hali. O yüzden bilmekte fayda var. Bu seni salak yerine koymasın. Genel olarak mavi kart eşittir oturum izni. Aufenthaltstitel dediğimiz oturum kartı, Almanya'daki oturum kartının bir tipi aslında mavi kart. Öncelikle buradan başlayalım. Mavi kart Almanya'da olan bir oturum kartı çeşidi. Bizim için yararı ne? Mavi kartı alırken dikkat edilen şey tam olarak nedir? Oturum izni dedim. Hı hı. O oturum izninin bize faydaları neler? Okay. Bunlardan biraz bahsedersen. Güzel olur. Şimdi mavi kart evet bir oturum izni çeşidi. Mavi kart bir kartla olabilen bir şey, bir kağıtla olabilen bir şey. Yani bu sizin seçiminiz. Kart demesine aldanmayın. Mavi kart dediğimiz bir izin türü, bir belge türü, belge çeşidi. Mavi kartın faydaları neler? Mavi kartı diğer oturum izinlerinden ayıran şey, mavi kart birincisi herkese verilmiyor. Bu öğrencilere verilmiyor atıyorum ya da her çalışana da verilmiyor. Mavi kart belli meslek çeşitlerindeki yani kalifiye elemanlara veriliyor diyebilirim aslında. Mavi kartın faydaları nedir? Mavi kart aslında bir oturum çeşidi. Faydaları aslında buradaki çalışma hayatında yani mesleksel olarak birkaç faydası var buradaki sürecinizi verimli geçirebilmek adına diyeyim. Açıklarız zaten onları. Bunun dışında ki faydası da sizin daha kısa süre içinde kalıcı oturum izni alabiliyor olmanız. Aynı zamanda daha kısa süre içinde vatandaşlık hakkına sahip oluyor olmanız. Peki bu mavi kartı nasıl aldın? Yani şimdi iş yerine belirli bir miktar söylüyorsun sanırım. Bu süreçten biraz bahsetsen aslında güzel olur. Şimdi şöyle ayıralım aslında süreci. Mavi Kart Türkiye adımları ve Almanya adımları olarak. Şimdi Mavi Kart Türkiye olarak sizin Aydata'da aslında başvurduğunuz steplerde ulusal vize tipine başvuruyoruz. İşte çalışmak için buraya gelirken ya da okumak için. Ve orada çalışma olarak geldiğinizde Mavi Kart tipine başvurabiliyorsunuz. Mavi kart bir vize tipi olarak görülüyor o da. Mavi kart tipi vize almak için başvuruyorsunuz. Aydata'ya girdiğinde ulusal vize tipini seçtiğinde mavi kart için başvuru talebi oluşturuyorsun. Randevu talebi oluşturuyorsun daha doğrusu. Bir 5 soruluk falan bir step vardı. Mavi kart için oluşturuyorsun. Aslında yani mavi kart almak için, burada çalışmak için diyeyim. Başvurduğunuzda, başvurmak istediğinizde aklınızda böyle bir şey varsa öncelikle şeye bakmanız lazım. Interview'dan önce bu adımların işlenmesi lazım. Çünkü sağlık çalışanları belli başlı branşlar doğrultusunda belli maaş skalaları var. Minimum maaş seviyesi var. Bu maaş seviyesi de zaten Aydata'da yazıyor. Yıllık brüt maaş üstünden yazılıyor. Ve yıllık o gösterdiği maaşın üstü veya minimum o düzeyde bir maaş çıktığınızın, outputunuzun olması lazım sözleşmenizde. Böylelikle Türkiye'den siz mavi kart alabilir belgesi alıyorsunuz. Yani mavi kart tipi vize alıyorsunuz. Peki mesela Aydata'ya gittiğinde sana ne sordular? Özel bir belge istediler mi? Asla özel bir belge yok bu arada. Sadece mavi kart yazdığınızda sizin için sadece şey yapılıyor. Yani 5 soruluk sadece sen randevu talebi oluşturuyorsun. Aslında onları orada onları cevaplamanın bence çok da bir önemi yok. Melis de
mavi karta başvurmuştu ama mavi kart alamamıştı, yani mavi kartla gelememişti. Yani o yüzden şöyle diyebiliriz. Mavi kart başvurduğunuzda da mavi kart alma garantiniz yok. Ve götürdüğünüz belgeler aynı, tamamen çalışma amaçlı gittiniz. Götürdüğünüz belgeler nedir? İşte sözleşmeniz, zaten aidatı da bunlar yazıyor. İşte transkriptiniz olabilir. Randevu geldiğinde zaten Hepsi size yazıyor. doküman Direkt olarak, orada da yazıyor. neleri istediklerini gönderiyorlar. Ya Türkiye'ye ben daha önceki videomda da söylemiştim. Bence en kolay süreç, randevu çıkması uzun sürüyor. O belgeleri daha kısa sürede topluyorsunuz ve dijital olarak erişiminiz oluyor. Orada bile yapabiliyorsunuz. Evet. Aydata'ya gittiğinizde benim eksik belgem vardı mesela, çalışma belgem, sigorta. Sigorta dökümünü gittim orada çıkardım mesela. Çünkü ben öğrencilik için başvurmuştum ve sigorta dokümanını ne yapacaklarını çok anlamadım. Yani. Sonra E-Devlet'e girdim. Oradan çıkardım. Tabii biraz daha tuzlu bir miktar veriyorsunuz orada. Evet. Genel olarak halledilebiliyor. En azından sürecin nasıl ilerleyeceğini biliyorsun. Şöyle, siz vizeye başvurdunuz. Siz isterseniz okumak için gelin, isterseniz çalışmak için gelin. Yani zaten size ilk başta genelde 6 aylık bir vize çıkarılıyor. Ben mavi kart aldım. Bana da 6 aylık çıkarıldı. Melike öğrenci olarak geldi. Melike'ye de 6 aylık çıkarıldı. Bu 6 aylık süreçte sizin mavi kart alıp almamanızın hiçbir önemi yok. Size hiçbir artısı yok. Yani ama şunu da bilmemiz lazım. Sonuçta ulusal vize tipine başvurduğumuzda ister okuyarak gelin, Melike örneğin öyle geldi, ister çalışmak için gelin, her şekilde 6 aylık ilk olarak vize alıyorsunuz. Geldiğiniz andan itibaren 6 aylık olan süreçte 6 aylık sürede her şey aynı. Yani aramızda hiçbir fark yok. Mavi kartın hiçbir artısı yok aslında baktığınızda. Sonradan geldiniz. Burada 6 ay içinde sonuçta sizin kalma sürenizi uzatmanız gerekiyor olmak için, o 6 ayın dolmasına yakın. Ve işte o noktada o 6 ay bittikten sonra mavi kart almanızın size bahsettiğimiz artıları var. Ne gibi artıları var? İşte daha kısa sürede vatandaşlık alma, daha kısa sürede kalıcı oturum izni alma gibi. Yok. Peki mavi kart aldığınızı nasıl anlarsınız? Örneğin Melis üstünden örnek verelim. Maaşı bir tık daha sınıra yakındı. Benim sınırdan bir tık yüksekti diyeyim. Aslında ikimiz de randevu talebini mavi kart üstünden oluşturduk. Melis mavi kart alamadı, ben aldım. Bunu nereden anladık? Aidata'ya gittiğinizde pasaportunuzu orada bırakıyorsunuz. Sonra size pasaportunuz gönderiliyor ve pasaportun içinde aslında vize tipi olarak Blau kartı, işte mavi kart. Ben aldığımda baktım, Blau kart'a EU yazıyordu. Mesela Melis'te yazmıyor. Oradan anladık ki Melis'in şu anlık oturum izni tipi, vize tipi mavi kart için uygun değil. Aslında burada dikkat edilmesi gereken dönem geçişi, yani yıl geçişlerinde enflasyon artışı oranında sanırım fiyatlarda da artış oluyor. Evet. Ve sınırlar artıyor. Eğer Eylül'de bir anlaşma yapıp Ocak'ta hani gelecekseniz buraya, vizeyi daha önceden aldığınız için bu Blau kartı biraz riskli olabiliyor. O nedenle yıl geçişlerinde buna dikkat edilmesi gerekiyor. Her zaman üstünü söyleyin. Biraz daha üstü söylenmesi Kesinlikle gerekiyor. Ya bunu da açıklıkla söyleyeyim. Çünkü Blau kart aslında insanların gözünde şu demek: sizin burada kalıcı oturum izni almanıza daha kısa sürede hakkınızın olması ve tabii ki herkes bunu istiyor. Şimdi Türkiye ayağını anlattı. Biraz da Almanya'dan konuşalım. Almanya'da mavi kart randevusunu nasıl aldın? Çünkü Berlin'de ben çok acılar çekerek 6 saat bilgisayar başından kalkmadan sürekli sayfa yenileyerek randevuyu almıştım. Bu süreç Köln'de nasıl? Biraz bundan bahsedebilir misin? Çok sancılı bir süreç kesinlikle bu arada. Senin için biraz daha kolay bir süreç ama. Ya, yani sanırım dokümanlarını yolladın direkt. Evet. Neyin ne olduğunu anlamak zor bir süreç. Çünkü neyin nasıl yapılacağını insan öğrendiğinde çok da zor bir şey kalmıyor gerçekten. Ama buradaki gerçekten herkesin zorlandığı tek şey ne yapacağınızı bilmemeniz. Yani Türkiye'de olsa en basitinden gidersin, dersin ki abi ne yapacağım vergi dairesinde, yani çok basit bir şey ama burada bunu kime ne soracağımı bile hani düşünmeniz aslında sıkıntı olan. Mesela randevu ararken birine ulaşamıyorsunuz. Yani telefon Yok. var ama kesinlikle zaten açılmıyor. Ulaşabileceğiniz, erişebileceğiniz, soru sorabileceğiniz kimse yok. Kötü bir durum bence. Bu videoyu izlerseniz zorlanmayacaksınız mesela. Ben Köln için bahsediyorum. Çünkü her şehirde, eyalette farklılık gösteriyor bu süreç. İlk başta direkt Google'a yazmalı. İşte Blau kart'a anmeldim. Blau kart başvurusu, mavi kart başvurusu, artık neyse. Onu yazıyorsunuz. Ve size
bir link çıkıyor. O linkte işte randevu için iletişim belgesi doldurmamızı istiyor. O belgeyi de dikkat etmek lazım. Plakartayı seçmeniz gerekiyor. Yani o olmayan belgeyi doldurmayın. Sonradan sıkıntı olabiliyor. Dolduruyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Sonra size bir otomatik mail geliyor. İşte randevunuz alınmıştır. Zar sordu. Sonra size artık bir süre sonra bu 2 haftayı bulanlar da oldu. Bana ilk dönüş mesela hızlı gelmişti. 2 gün içinde gelmişti ama bir hafta içinde gelenler de olmuş. Birebir insanla muhatap oluyorsunuz ve size gerekli olan belgeleri soruyor başvurunuz doğrultusunda. Gerekli olan belgeler de mavi kart için aslında Türkiye'de verdiğiniz tüm o evraklarımsı şeyler, işte sözleşmeniz, İşveren izni, buradaki sigortanız, varsa 3 ay maaş borcunuz, sigorta ve ikametgah. Gittim. Tabii sen daha termine gitmedin. Termine gitmeden önce Nisa bu belgeleri postaladı. Evet. Ona mail yoluyla geri dönüş yapıldı Evet. galiba, değil mi? Bende süreç daha değişik. Kesinlikle posta kabul edilmiyor. Tüm belgeleri verebilmeniz için bir termin almanız gerekiyor. Termini alıyorsunuz. O termini alma süreci zaten sancılı bir süreç. Dediğim gibi yaklaşık 6 saat boyunca sadece aralıksız yenileyerek bulduğum bir randevuydu. Gittiğimde randevuda belgelerimi teslim ettim. Benden ikametgah belgemi istedi. Yanımda kira sözleşmemi de götürmüştüm, yurttan aldım. Normalde gerek yoktu ama ben yine onu göstermiştim. Onu da baktı. Bakmak istedi. İletişim formundan sonra birebir bir kişiyle, yabancılar ofisinden biri bana işte dedi ki şu belgeler gerekli randevunuz doğrultusunda, yani birebir bir kişi sizle muhatap oluyor o saatten sonra. İşte belgeleri ona gönderdim ve belgeleri gönderdikten sonra süreciniz başlıyor. Ve o süreç, eksik belgeniz varsa falan yazıyorlar. Ve bunlar tamamen e-mail yoluyla da olabiliyor Köln için. Posta yoluyla da olabiliyor. Mail yoluyla attım tüm belgelerimi. Sonrasında bir mail geliyor. Okey, işte işleminiz alınmıştır. 6 hafta sürebilir. 6 hafta sonunda ben termin davetimi aldım. Termin davetinden de ben yapacağım. İstenilen belgeler çok basit. Sadece biyometrik fotoğrafım, şu anki vizem, yani pasaportum. Bunları göstereceğim ve bana Fiksiyon Bescheinigung dedikleri kimlik gibi kağıt üstündeki bir geçici oturum izni veriyorlar. Sonra aslında o süreç sizin biyometrik fotoğrafınızın karta basılması için gerekli olan süreci, bu kadar yani. Hani o yüzden bir kağıt veriliyor ve şöyle de bir hakkınız var. Ben Köln'ün yasalarından biliyorum. Atıyorum benim vizem 6 Haziran'da bitecek. Yani ben 6 Haziran'a kadar eğer kontak formları doldurup süreci başlattıysam bundan sonrası Alman hükümetinde. Çünkü ben üstüme düşeni yaptım. Gerçekten çok yavaşlar. Ama ne olduğu belli değil. Yani randevu rastgele açılıyor. Hangi gün açıldığı belli değil. Millet program yazmış randevu bulmak için. Siz bir yandan manuel deniyorsunuz. Saçma bir ortam var yani. 3-4 ay kala aranması gerekiyor kesinlikle. gerçekten. Şimdi son soruma geleyim ben. Randevuyu aldık, randevuya gidiyoruz. Randevuda bizden istenen tam olarak nedir? Bir belge mi istiyorlar? Farklı bir sorusu var mı? Sen az çok Melis'le de görüşmüşsündür ya da başkasıyla görüşmüşsündür. Yani genel olarak ne soruyorlar randevuda? Mavi kart için randevuda açıkçası hiç böyle bir o green card muhabbetindeki gibi işte böyle sorgudur, zaten zurttur, hani nerede yaşıyorsun, ne yapıyorsun vesaire sorgu temalı bir şey duymadım Almanya'da ama yine de hazırlandım. Genelde İşte kart basımı için gerekli olan evrakları istiyorlar. De teyit etmek için tabii ki sizin gösterebileceğiniz kimlik yok. Pasaport istiyorlar. Pasaport, oturum izni, biyometrik fotoğraf kartta kullanılabilmek için. Ve şöyle de bir şey var ki dikkat edin. İstenilen belgeler arasında biyometrik fotoğrafa son 3 ayda güncel yazmışlar. Ben de tabii ki yanıma bir sürü biyometrik fotoğrafla geldim vesikalık niyetine. Öyle yazınca dedim var zaten benim. Sonra bir baktım böyle kullanılmış. Bunu dert ederlerse diye bir tane daha çektirdim. Mesela pasaportunu 3 aydan önce aldıysan, 6 ay önce falan aldıysan bu resmi zaten kullanmışsın. Bana getirdiğin resim 3 aydan eski gibi bir sorun çıkarmaması için yeni fotoğraf çektirmek mantıklı. Para vermek Nerede zorunda çektirdin? kalıyorsun. Köln'de Türk mahallesi var. Şu anki Türk mahallelerinde kolaylıkla bulabilirsiniz. İçerisi de full bir Türk fotoğrafçı, Gerçekten. dizayner, duran gelinler falan. Onun dışında bir şey istenmiyor. Ben de 2 gün sonra göreceğim. Tam olarak 2 gün sonra randevum var. Randevuya gittiğinizde ek olarak ben gittiğimde bana sordukları boyum, bir de göz rengi
şey yaptı. Görmüyormuş gibi. Bunlar Görmemişti. gerçekten neyi ya? Onun dışında parmak izimi aldı. Başka da bir şey sormadı. Dokümanlara baktı. Öyle. Konuşabiliyor musunuz? Konuşamıyor musunuz? Ben Almanca konuştum. Sonra adam bazen İngilizce sordu. Ben bazen İngilizce cevap verdim. Biz 2 dil konuştuk. Ben bilmiyorum. Okay. Sonra adam okey oldu. Beni dışarı çıkardı. Bir 15 dakika kadar falan dışarıda kaldım. Bir bekleme salonunda. Bu sırada bana bir kart verdi. O karta işte bir otomat vardı. O otomatla yükleme yapmamı istedi. O kartı koydum. Kredi kartımla ödemesini yaptım kartın. Sonra kartı zaten otomat yutuyor. Ödemeyi yapmış oluyorsun. Sana bir fiş veriyor. Adama zaten direkt ödeme yapıldı diye gidiyor. Girdiğimde hani fişi vermeme gerek var mı dedim. Gerek yok dedi. Anladım. Böyle. Ödemeyi de böyle yapıyorsun. Bunun dışında bir de şöyle de bir şansımız varmış. Oturum kartını pasaporta bastırabiliyorsunuz. Bu şekilde ücretle ödemiyorsunuz. Anında basım yapılabiliyor. Tabii bana bunu söylememişti. Ben arkadaşlarımdan duymuştum. Bir arkadaşına Türkiye'ye giderken mesela o bastırmıştı pasaportuna direkt. Hiç kartını beklemedi. Kart gelmeyecek zaten ona büyük ihtimal. Kartını direkt bu Avrupa vatandaşlarının geçtiği hani çıkış gümrük yerinden geçerken onu okutarak geçti. Hiçbir sıkıntı yok Evet. yani. Son bahsetmek istediğim bir şey var mı bize? Mavi kart aldıysanız şöyle bir hakkınız var. İlk geldiğinizde 6 ay probe zaytınız oluyor. Deneme süreniz burada. Bu her sözleşmede yazan bir madde. Bu şekilde sizin çalışma izninizin bittiği zaman probezayt içinde oluyor. Tamamlamış şekilde olmuyor. Şimdi madem hani sözleşmede probezayt yazıyor, benim sonuçta o deneme süresinden sonra kabul mü red mi alacağım belli değil. Her gelende kabul almadığına göre Alman hükümeti bu kadar şeyi nasıl engelliyor yani? Herkese mülakata veriyorsa herkesin oturum izni mi var sonuç olarak? Şöyleymiş, siz ister kabul alın, ister red alın, size baştaki o süreçte mülakata veriliyor. Ama eğer red alırsanız ya da siz çıkmak isterseniz herhangi bir sebeple gidip bunu yabancılar bürosuna bildirmeniz gerekiyor. Ben işten çıktım veya çıkarıldım şeklinde. Ve size mülakartaya sahip olduğunuz için 3 ay müddet veriliyor. Bu 3 ay içinde sizin iş arama süreniz oluyor. Bu iş arama süresi atıyorum ITC olarak geldiniz, gittiniz, garsonluk yaptığınız gibi değil. Yine aynı alanda iş bulmanız gerek. Ve yine o maaş sınırının minimum şekilde tutması gerek. 3 ay içinde mülakatınız devam edebiliyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bize bu bilgileri aktardığın ve deneyimlerini aktardığın için keyifliydi bence. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Aslında konusu konuşamadım. Bizim dolayısıyla bizim hep art arda soruyorsun, unutuyorum sürekli. Ben B12 eksikliği var. Farkları ne demiştin sen? Yine unuttum. Baştan çekeceğiz deme bana. Çok konuşkan, ne yapayım? Nereye girelim hadi. Bir. Ne diyecektim? Başınıza bir şey gelir, belki gelmez. Ayağınızı